Yükselten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise yine iki şişle örülen en kolay, en pratik, bir o kadar da şık ve sade bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve birlikte denemiş oluruz. Bakın patiğimizin böyle alt kısmında dikişimiz yok. Sadece şu üst kısımda var. Bir de şu kısımda bir dikiş yerimiz var. Patiğimiz bu şekilde 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ise ilmek sayısında 2 eksik 2 fazla, sıra sayılarında 2 eksik 2 fazla yaparak uygulayabilirsiniz. Böyle bir puf çiçekle de süsledim ben. Sade şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle pompon, puf çiçek, diğer gül çeşitlerinden de yaparak süsleyebilirsiniz. Şimdi modelimizin örülmüş bitmiş hali bakın bu şekilde. Sadece haroşa örgüden oluşuyor. Şöyle şu alt kısımdan 46 ilmek atarak başlıyoruz. 5 diş haroşa sırası beyaz, 5 diş haroşa sırası bordo rengimizle örerek böyle ilerledim. 1, 2, 3, 4 defa beyaz rengimle 1, 2, 3, 4 defa bordo rengimle yaptım. En son bordo rengimle bitireceğim için buradaki sıra sayıları biraz fazla oldu. Modelimiz bu şekilde. Bundan sonra ilmeklerimi eksilterek böyle burada azaltma yapacağım ve dikildikten sonra patiğimiz kullanılabilir hale gelecek. Modelimiz bu şekilde. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Patiğimiz için gerekli malzemelerimiz 2 renk patiklik ip, 3 mm şiş. Ben misinalı şiş kullandım. Böyle şişle de bu şekilde şişle de örebilirsiniz. Bir de dikiş için iğnemiz var. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız ve beyaz rengimizle başlayacağız. Bakın şöyle şu kısımdan başlıyoruz şimdi. İpimi aldım. Beyaz rengimi 46 ilmekle başlıyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Böyle 46 tane ilmek atalım. 46 tane ilmeği şişime attım. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve diğerlerini ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm ve örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle çizgi çizgi. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak öreceğim. Böylece kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Diğer ilmekleri böyle ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örerek bakın böyle haroşa örgüyü oluşturmuş oluyorum ben. Bir diş haroşa sırası ördük. Bu şekilde bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası örelim. Evet, beyaz rengimle 5 diş haroşa sırası ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi örgünün arka yüzüne şöyle geçtiğimde bakın böyle bordo bir rengim var. Onu bağlayacağım. Şöyle. Bunu bağladım. Şimdi bordo rengimi de alıyorum. Örgünün şu an arka yüzündeyim. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. Böyle örerek renk geçişini yapmış olalım. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bakın böyle renk geçişini yapmış oldum. Şimdi bordo rengimle devam edeceğim. 5 diş haroşa sırası da böyle bordo rengimizle öreceğiz. Şöyle patiğimizde de göstereyim sizlere. Bakın 5 diş haroşa sırası beyaz, 5 bordo, 5 beyaz, 5 bordo. Bu şekilde ilerledim ben. 1, 2, 3, 4 defa beyaz rengimle 1, 2, 3, 4 defa bordo rengimle
ördüm. Şimdi sıraları tamamlayalım. Sonrasını yine birlikte yapalım. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4. 4 defa bordo rengimle 1, 2, 3, 4 defa beyaz rengimle ördüm. En son bordo rengimle 5 diş değil 7 diş haroşa sırası ördüm. Şöyle aşağıdan saydığımızda toplam 42 diş haroşa sırası örmüş olduk. Toplam 42 diş. Renk geçişlerinizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 42 diş haroşa sırası ördüm ben. Şimdi bakın bordo rengimle 7 diş haroşa sırası örmüştüm. Şimdi 8.'yi örerken ilmekleri 2-2 öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer 2 ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. Diğer 2 ilmeği ters olarak ördüm. Böyle sırayla gelen ilmekleri ikişer ikişer böyle ters olarak örelim. 2 ilmeği ters olarak ördüm. 2 ilmeği ters olarak ördüm. 2-2 örerek devam edelim. Evet, bakın böyle ilmeklerimi azaltmış oldum. 2-2 örerek en son bir ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını böyle ters olarak örelim. Hiç artma eksiltme yapmıyoruz örgünün arka yüzünde. Böyle örerek ön yüzüne geçelim. Evet, şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Tekrardan ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer 2 ilmeği ikisini birlikte yine ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Bu arada 43. diş haroşa sırasını örüyoruz. 43 diyorum. 44. diş haroşa sırasını örüyoruz. Bir önceki sıramızda 43 ördük. Şimdi 44. sıramızı örüyoruz. Böyle 2-2 örerek tamamını bitiriyorum. En son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi ilmekleri yine ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Evet, örgünün şu an ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi 2-2 örerek kapatacağım artık. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle devam edelim. Evet, son bir ilmek kalana kadar böyle ördüm. Kalan ilmeği de 2 defa ters olarak ördüm. Şimdi böyle ipim biraz uzun kestim. Dikerken kullanmak için şöyle tamamlamış olduk. Bakın örülmüş bitmiş hali bu şekilde. Şimdi iğnemi alıyorum. Şöyle ipimi iğneme geçireceğim. Şimdi iğnemi geçirdim. Şöyle tersini çevirdim patiğimin. Şöyle şu kısma doğru gidelim. Şöyle uç kısımdan böyle dikmeye başlayalım. Hiçbir büzme işlemi yok. Direkt dikmeye başlıyoruz. Bakın şöyle bu sıranın iç taraftaki ilmeği, bakın şöyle değil, iç taraftaki ilmek, bu sıranın şöyle iç taraftaki ilmeği, ikisini bir alarak dikiyorum. Örgü gibi bir dikiş yapmış oluyoruz. Böyle yumuşacık. Böyle alalım. Şöyle şu eşitliğe de dikkat edelim. Böyle bordo renkli kısmı dikelim. Beyaz renkli kısımları ben beyaz ipimle diktim. Oraları atladım. Siz nasıl isterseniz o şekilde dikebilirsiniz. Tek renkle de dikebilirsiniz. Benim gibi iki renkle de dikebilirsiniz. Şimdi buradan sonra şöyle ilmeklerin içlerinden geçtim. Dikmeden. Bakın sonrasında bu tarafa atladım. Böyle bordo renkli yerleri bordo ipimle diktim böyle ben. Şimdi burada artık ipimi kopartacağım.
Şöyle ipimizi burada kopartalım. Düğümleyip. Bundan sonra dikmeyeceğim çünkü artık. Şöyle düğümledim. Tekrar şöyle ilmeklerin içlerinden geçtim. Bu rengimi koparttım. Şimdi beyaz rengimle şu kısmı bir de şu kısmı dikeceğim. İğneme beyaz rengimi geçiriyorum. Evet, şimdi beyaz rengimi aldım. Aynı şekilde şu sırayı bir de şu sırayı dikeceğim. Sonrasında şu kısmın dikimine geçeceğim. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Yine tersinden dikiyorum. Şöyle ipimin ucunu düğümlememiştim. Burada düğümleyip bu beyaz rengi tarafı dikeceğim. Sonra şöyle kırmızının dikmeden şöyle içinden geçerek sonra şu tarafı dikeceğim. Şimdi tamamlayalım dikişleri. Evet, şimdi bu tarafı tamamladık. Şimdi şu topuk kısmındaki yerimizi dikeceğiz. Şöyle şuralardan ilmek alıyorum. Böyle bakın. Burayı bir yuvarlayacağım böyle. Dik bir geçiş yapmamak için eşit oldular. Şöyle burada ipimi şöyle bir bağlıyorum. Sivri bir geçiş yapmamış oluyoruz böyle burada. Şöyle çevirip sizlere göstereyim. Bakın böyle. Şimdi ilmekleri karşılıklı alarak böyle şu kısma kadar dikelim. Evet, patiğimin dikimini tamamlamış oldum. Şöyle bakın çevirdiğimde böyle patiğimiz tamamlandı. Şöyle Gülümseten Marifetler puf çiçek yapımı diye yazarsanız 2 tane video kanalımda mevcut. İkisinden de yapabilirsiniz puf çiçek yapımını. İsterseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Bakın böyle manken ayağıma da giydirdim. Böyle çok şık, çok kullanışlı bir patik modeli oldu. Bakın böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum.